Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Şimdi bugünkü videomuzda Dreamers figürde olacağız. Ama önce bir dükkanı göstermek istedim. Ürünleri bir görelim istedim. Sonra da Alp'le keyifli bir sohbetimiz olacak. Evet, dükkan bu genel olarak. Birçok ürün bulabiliyorsunuz. Tenten, birçok karışık Marvel DC karakterini burada görme şansınız var. Çok yoğun bir şekilde Star Wars ürünü var. Nedeni Alp'in Hasbro'nun Türkiye temsilcisi olması durumu var. O yüzden de Star Wars ile ilgili ne ararsanız bunu bulabiliyorsunuz dükkanda. Oldukça da çeşitli bir ürün gamı var. Ancak dediğim gibi Yıldız Savaşları grubu bu konuda oldukça üst düzeydeler. Oldukça zengin bir dükkan. Yani içinde birçok ürün bulabilirsiniz. Genel olarak aksiyon figürler üzerinden veya daha işte kupa, aksesuar tadında şeyler var. Çizgi roman ve sinema kahramanları tabii ki baz alınan nokta burada. Gördüğünüz gibi heykeller de mevcut. Oldukça güzel bir sunumları var. Son derece keyifli bir dükkandır. Saatlerce içinde gezdikten sonra hala yeni bir şey bulabilme ihtimaline sahipsiniz. Bu açıdan da Türkiye'nin renkli dükkanlarından biridir Dreamers figür. Dediğim gibi birçok farklı ürün, birçok farklı karakterin İstediğiniz formattaki temsilcisini dükkanda bulma şansına sahipsiniz. Mini figür istiyorsanız mevcut, Funko Pop istiyorsanız var, aksiyon figürler, heykeller, 1/4'ler. Bunların birçoğu burada mevcut. İşte anahtarlık, kupa veya bu tür bir küçük hediye arayış içinde de burada ürün bulabilme şansına sahipsiniz. Genel olarak hem eski filmlerin, eski çizgi romanların kahramanları hem son dönem çizgi roman kahramanları veya film kahramanlarının ürünleri de bulunabilenler arasında çok zengin bir ürün gamı var zaten dükkanın. Gördüğünüz gibi raflarda birçok ürün sizlerin beğenisine sunulmuş durumda. Evet, Superman, Yeşil Fener gibi birçok gördüğünüz gibi karakterler de var. Batman grubu bayağı zengin bu arada. Yani acayip çok Batman var. Evet, o açıdan da güzel bence. Ben her girdiğimde çok büyük bir keyifle gezerim. Ne var ne yok bir bakarım. Benim favorim Funko'nun bu rock veya heavy metal gruplarının karakterlerinin çıkarttığı ürünleri. Onlar çok hoşuma gidiyor. Bir de bunu özellikle göstermek istedim. Red Sonja bizim için gençliğimizdeki fantastik kadın savaşçıdır. O açıdan da kendisini burada bir analım istedim açıkçası ismiyle. Evet, Harley Quinn, Batman serisi ve Bane. Bunlar çok hareketli, birçok şeyleri olan pozlanabilir figürler. Evet, genel olarak şöyle bir son 30 saniye sizleri dükkanı kendi başınıza izlemeniz için rahat bırakıyorum. Alp'le sohbetimiz az sonra başlıyor. Smeagol'un evinden herkese merhabalar öncelikle. Dreamers'dayız. Yeni gün. Günün gerektirdiklerini aksesuar olarak taşıyoruz. Detaylarını çektik. Onları dükkanı zaten göreceksiniz. O konuda heyecan hep oluyor. Alp abiyle de muhabbet edelim, renklendirelim videoyu dedik. O yüzden öncelikle merhaba. Merhaba arkadaşlar. Evet, kendisi bizi kırmadı. Tekrar aldı, ziyarete izin verdi. O açıdan da teşekkür ediyorum tekrar. Kadıköy'deki efsane dükkanlardan biri biliyorsunuz Dreamers figür. Şimdi oradayız.
Günlük sohbet yapacağız. Öyle özel bir şey konuşmayacağız. Geçen seferkini kısa buldular izleyenler. Ancak 1500'e yakında izlenme aldı, o açıdan da çok mutluyuz o video ile ilgili. O yüzden bir ikincisini çekelim dedik. Abi nasıl gidiyor? Abi görüyorsun korona günlerinde hayat evet. Nefes aldığımıza aksesuarımız takalım herkes. Taksın yani. Evet, lütfen takalım. Evet. Yoksa kurtulamayacağız. Yani hepimizin iyiliği için. Sadece kendimiz değil, başkalarını da düşünerek yapmalıyız. Bunu hep aklımızda tutmakta fayda var. İşlere nasıl yansıdı abi? İşlerde fazla bir sıkıntı yaşamıyoruz. Online'a döndü tabii. Mağazacılık biraz daha ama yani iyi geçiyoruz. Yani şu süreçten birçok sektöre göre iyi geçiyoruz. Bunu söyleyebilirim. Ya online tabii çok kurtarıyor birebir münasebetten ziyade. Sürekli yeni ürün getiriyoruz yani her ay sürekli hiç durmadan. Yani hiç stop yapmadık biz o yüzden. Hangileri favori bu ara? Bu sıra Marvel, Star Wars, Lord diziyi bekliyorlar ya. Diziyle birlikte. Yani yeni bir şey çıkmıyor abi. Evet değil mi? Çıkanlar da. Yok. Abi o rakamlar. Hemen burada belirtelim. Yeni çıkan Tranduil'i herkes bayılarak izliyor, görüyor ama yok hayır. Arabayı rehine vermeniz gerekiyor veya işte ne bileyim ev taksiti gibi bir şey ödemeniz gerekiyor. Ciddi bir fiyata gelecek. Arada eğer birisi matkap sesi duyarsa aranızdan affola, her şeyi ayarlamak çok mümkün değil. Dükkanın önünde tamirat var. Yukarıda da ayrıyeten bir tamirat var. Biz buna rağmen bir şey yapmak istedik. Bakabilirsin abi, sıkıntı yok. Bunları hep kesiyoruz çatır çatır. Veya hiç kesmiyoruz. O da olabilir. Yani Star Wars açacak yine klasik. Yani bizimki diziyi bekliyor. O dizide ne zaman çıkacak onu biz de bilmiyoruz bu arada. Başlamadı daha değil mi? Yok, daha henüz çekilmiyor. Sadece castingini işte yok şu oynasın bu oynasın diye birkaç isim var ama bu durumda çok zor abi. Evet. Tenten gidiyor mu ya, ben çok merak ediyorum. Tenten evet ya, Tenten'in kitlesi tabii biraz daha yaş hani yüksek 35 falan üstü. Peki genç arkadaşlar ne alıyor genelde? Marvel. Harry Potter Zaten evet. Harry Potter'ı unuttuk bak. Harry Potter efsanesi. Devam ediyor değil mi? Evet, güzel valla. Peki sen ürünleri seçerken neye göre seçiyorsun? Böyle firma işte yok şu gider bu gider, ne gibi bir kriter var abi? Ya işte o yılların verdiği bir birikim var. Artık biliyorsun yani. Evet. Hani karakterleri biliyorsun. Zaten sinemayı sürekli içindesin. Değil mi? Çizgi filmleri seyrediyorsun, ne bileyim. Bir de istek ki ne de var ne de yok, o tabii çok bariz. Bir de o senin görsel şeyin de var tabii artık. Bilgin de var. Ben Marvel'ın şampiyonu merak ediyorum. Kim gidiyor? Thor, Iron Man, kim onların arasında? Klasik abi, Iron Man, Spider-Man. Spider-Man, Iron Man. Örümceği seviyorlar tabii. 8 ayaklara bir merak oldu. Hep zaten Türkiye'de bizim gençliğimizden beridir, modadır 8 ayaklı şeyler. Abi güzel bir olay. Peki şey var mı böyle öngördüğün şu bence çıkacak, bu çıkacak, öyle hani bir haber var mı? Bunlar gelecek, yeni seri, şöyle bir şey, o tür bir böyle. Ya işin enteresan tarafı bu sene Comic Con olmadı biliyorsunuz. Evet, Comic Con yok. Ama online'da yaptılar. Birçok şirket bayağı güzel ürünler çıkarttı ya. Yani efsanevi ürünler var yani bütün şirketlerin. Veta mesela. Veta evet. Ama alamıyoruz. Neden? Her videoda benim alışkanlığım, ben burada da dile getireyim. Yani dolarla euro biraz daha yürüse biz sadece seyretmeye para öder, öyle geçer gideriz. O işin koleksiyonculuğu biraz patatese bağladı. Abi de yemin ediyorum ne duvar deliyor bilemiyorum, ses geliyor ama efsane bir durum var şu an. Herhalde yapıyı yeniden bir şekillendirme ihtiyacı duydu. Binaya ekstraları koyuyor şu an. Evet, Kadıköy peki genel olarak senin gördüğün, eve gidiyorsun geliyorsun, hani nasıl etkileniyor abi olaydan, ondan da bahsedelim biraz. Yani bu Covid dönemini nasıl geçiriyor sence Kadıköy? Ya yine Kadıköy diğer yerlere nazaran daha etkilendi. Ama şimdi mesela bu sene üniversiteler açılmıyor. Ya etkisi nasıl olur bilmiyorum. Yani şimdi bir de Kadıköy'ün o kendi iç dinamiği var hani. O yüzden hiç çarşısıydı, işte moda hattıydı falan. Ama yine etkilenecek yani. Etkilenmezsin değil mi? Tabii abi yani etkilenmeyen ne var ki değil mi bu olmasın? Yani. Sen de haklısın, doğru. Hemen oradan konudan konuya atlama durumu. Bu aralar peki o işte Thor'un mu filan Marvel'da böyle figürleri var. Onlar çok gidiyor mu ya online olmasa, ama yoksa daha böyle hani action figür işte hadi Star Wars, Luke Skywalker'da yok şuydu buydu mu gidiyor? Yani mesela action figür tabii daha ağırlıklı. Değil mi? Ondan sonra işte o diğer dediğimiz PVC statüler geliyor. Ama action figür ya zaten dünyada da şey var. Retro kafasına bir geri dönüş var eskiye. Retro değil mi? Evet. Şimdi mesela
eskiden action figür toplayanlar inanılmazmış. Şimdi yurt dışında bakıyorsun. Koleksiyon yavaş yavaş o retro kafasına kaymaya başladı. Bütün dünyada ama. Evet. Ayakkabısından elbisesine her şeyde bir eskiye dönüş var yani. Evet, ben şeye bakıyorum böyle Superman'in işte Star Wars'un falan o eski figürleri bayağı prim yaptı yani durduk yerde bir anda. Coştular gidiyorlar. Star Wars'un işte 80'li yıllarda Uzay serisi diye Türkiye'de yapılmış. Var evet. İnanılmaz yani İngiliz koleksiyonerler falan darmadağın onlar bile yurt dışından gelip topladılar zamanında. Ha, bende Darth Vader vardı mesela, anneme sordum, attık dedi. Çok üzüldüm. Darth Vader'ım vardı. Atmamalıymışız. Onlar acayip işler yani. Evet. Acayip kafalar. Koleksiyon zor iş bu aralar. Onu hemen hatırlatalım. Gerçekten sıkıntı yaratabilecek noktaları var bu aralar. Ya, tabii ben Marvel grubu böyle artık abi mesela bu Stan Lee olayı çok şey. Çok güzeldi. Harikaydı o. Devamlılığı umarım duymuşsunuzdur. Midelerde bir şey yok. Tamamen yukarıdan geliyorlar. Peki bu Iron Studios güzel. Ne yapar? Güzel devam eder mi? Bence devam eder. Büyür değil mi? Brezilyalı bir şirket zaten. Brezilyalı evet. Amerika'ya dağıtım yapıyor. Tamam artık. İş bitti zaten diyorsun oradan sonra. Dünya, ya Amerika bu işin merkezi abi. Oraya mal giriyorsa tamam diyorsun. Tamam. Detayı duyduk. Amerika'ya sokabiliyorsanız ürünü olay tamam. Sonuçta ben bir de şey sormak istiyordum ya. Şimdi girişi aslında öyle yapacaktım. Özür diliyorum. Aradan kafam şey. Kaç senedir buradasın sen Kadıköy'de? Dreamers olarak. Dreamers olarak 2006, 2007, 14 seneyi devirdik diye biliyorum. 15 sene falan. Maşallah abi. 14 sene. 10 numara. 6 mıydı? 2006 falan işte 14 sene. Son 10 senedir başını ağrıtanlardan biri benim. Yok. Öyle. Efsane. Hemen bunu her yerden açıyorum, burada anlatmak zorundayım. Yani işte biz Ankara'dan atlayıp geliyorduk arkadaşlarla. Böyle dükkanın önünde o zaman köşedeki dükkan vardı. Ve o camekandan böyle vurulan salya kar şekilde böyle izlersin. O zaman tabii yani yeni başlıyorsun, işe öyle girdin, aldın çıktın gibi şeyler kolay değil. Böyle Alp abiye bakıp şey derdim ben. Çok ciddi adam, şimdi girip fiyat da sorulmaz falan diye böyle falan. Ondan sonra sonra girdik içeri tabii. Orada başladı her şey. 14 sene maşallah abi, çok iyi. Kadıköy, Dreamers zaten bir marka. Onu kabul etmek gerekiyor. Yani Türkiye için kaçınılmaz bir şekilde markadır. Bunu da burada söylemek istiyorum. Sağ olun. Öyle abi. Yani buraya uğrayıp burayı görmeden, buradan bir şeyler almadan öyle koleksiyoner sayılmamalı insan. Eğer bu işe giriyorsa. Ben öyle düşünüyorum. Severiz ya. Hep de burada çok güzel karşılandık. Burada hep teşekkür etmek istiyorum. Güzel abi. Olay bakınca bu arada yeniledin. O yüzden hayırlı da olsun. Çok da güzel gözüküyor. Yeni halini görmeyen. Biz yeniledik, pandemi patladı. o artık kısmet. Olası varmış diyoruz. Kısmet. Peki şimdi bu ilerleyen dönemde bu Hasbro'nun Star Wars işte bir de Funko'yu soracağım. Hasbro'yu kenara alalım şimdi. Funko'nun abi bu büyük boyları çıkıyor. Onlardan daha böyle çeşit var, gelecek mi yoksa olan çeşitler geldi mi? Daha gelecek. Gelecek. Peki Funko Pop'un yeni hani böyle şuraya kayacak, buraya kayacak var mı, yoksa yine yakaladığını yapacak mı? Yakaladığını yapar abi. Tuttu zaten. Tabii. Funko Pop bu konuda ciddi konu. Evet, ilginç. Peki biz şey var mı, hiç haberin var mı? Lord of the Rings'den veya Hobbit'ten şunu çıkacak mı? Öyle bir şey geliyor mu Funko? Yok. Yok değil mi? Lord of the Rings'ten bir şey yapmıyor ama zaten sürekli çıkartıyorlar. Evet. Peki Hasbro sadece Star Wars üstüne mi? Star Wars, Marvel, Transformers, Power Rangers. Şimdi Ghostbusters'ları yaptılar, yeni seri. Bizim ovaya el atmayacaklarmış. Böyle bir orta dünya falan yoktu. Talihsizlik olsa iyi olabilir de Hasbro sağlam gidiyor. Toy Biz zaten yapıyordu, bitti Toy Biz abi, battı. Yani Marvel'a geçti. Marvel'da kesti zaten Yüzüklerin Efendisi'ni. Değişik. Evet. Olayımız bu yani. Bir Dreamers günü gördüğünüz gibi. Başka abi var mı? Hani şöyle bir şey yapacağız, böyle bir şey yapacağız düşündüğün bir şey var mı? Var. Bir şeyler var kafamızda da, daha şu süreçler bir geçsin. Bitsin ondan sonra diyorsun. Yani şu an evden çıkmaya böyle. Yok abi, evde oturmak en iyisi gerçekten bu aralar. Bu açıdan da yine aynı şeyi verelim. Tamam o zaman şimdilik bu seferlik bu kadar herhalde. Hepinizi doyurmuştur. Daha dükkanı da gezeceğiz, ona da bakacağız. Alp abi dediğim gibi bizi 2. defa kabul etti. Bunu da yüklenirsek 3.'ye kesin geliyoruz. Bu sefer inşallah biraz daha rahat bir ortamda olur. Bundan daha rahat bir şekilde karşılaşırız diyoruz.
Son giderken bunu unutma. Tekrar söylüyorum. Maskeleri takalım. Kendimiz için olmasa bile başkaları için evet maskemizi takalım. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.